Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda kendime örmüş olduğum kazağın videosunu sizlerle de paylaşmak istedim. Normalde ben büyük beden çalışmıyorum. Genelde 0-2 yaş örüyorum arkadaşlar. Arada kendim için çalıştığım modelleri YouTube kanalımda görmek istiyorsunuz. O yüzden bu kazağımı da sizlerle paylaşmak istedim. Videosunu çekip tamamladım arkadaşlar. Sizler için de YouTube kanalımda paylaşıyorum. Kazağımızı iki parça halinde ördüm. Önce ön parçalarını, daha sonra arka parçasını ördüm. Yakasından ilmek çıkararak yakasını örüyoruz. Daha sonra kolları için tekrardan ilmek çıkarıp kollarımızı örüyoruz. Ben kısa kollu olarak çalıştım. Sizler isterseniz uzun kollu olarak da örebilirsiniz. Önlerine bu şekilde güller yapıp diktim. 2, 4, 6 tane gül yaptım. Böyle görüntüsü daha güzel olması için de yine gülleri örmüş olduğum gibi örüp biraz uzun ördüm arkadaşlar. Video içerisinde de ayrıntılı olarak anlattım. Fırfır görünümünü verip bu şekilde güllerin arasından geçirerek diktim. Görüntüsü bu şekilde daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden tekrardan güllerin arasına fırfır örüp diktim. Düz örgüden oluşan bir model. Sadece lastik kısmını biraz farklı olarak ördüm. Şöyle göstereyim. Başlarken de tekstil tipi lastik olarak başladım. Kolaylıkla örülen bir model. İpimden ve şişimden bahsedeyim. 5 numara şiş kullanarak ördüm. Eliniz gevşekse arkadaşlar 4,5 ya da 4 numarada kullanabilirsiniz. Eliniz bolsa 5-5,5 numara şiş kullanarak örebilirsiniz. İpim Gazal'ın Rock'n'Roll ipi. 50 gramı 115 metre uzunluğunda bir ip. Bu ip artık üretilmiyor arkadaşlar. Gazal Sisley olarak üretiliyor. Eğer ararsanız Gazal Sisley olarak bakabilirsiniz. Tuhafiyelere Gazal Sisley olarak arayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Ben şöyle ölçülerini de vereyim. Video içerisinde de verdim ama şöyle bitmiş halinin ölçüsünü de santim olarak vereyim. Sizler de kendi bedeninize uygulayabilirsiniz. Ben 38 beden yani M beden olarak çalıştım. Genişliği 45 santim. Omuz kısmından uzunluğunu da vereyim. Biraz bol olsun isterseniz birkaç ilmek fazla başlayabilirsiniz. Yine boyunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Modelli olmadığı için kolaylıkla artırılıp eksilebilir. 53 santim arkadaşlar. Boyu ise 53 santim. Kol uzunluğunu da vereyim. Yine dediğim gibi kol uzunluğunu da kendi bedeninize göre isterseniz uzun isterseniz kısa olarak yapabilirsiniz. Uzun kollu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 19 santim kolumuzun uzunluğu. Ben toplamda 7 tane ip kullandım. Düz olarak çalışmak isterseniz arkadaşlar gül motiflerini yapmayayım derseniz 8 iple uzun kollu da örebilirsiniz. Yani ben güllerle birlikte toplamda 7 tane ip kullandım. 50 gramlık 7 tane ip arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa kazağımızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Kazağımız için 5 numaralı şişimize 90 ilmek atarak başlıyoruz. Eliniz çok sıkıysa 5,5 6
Ee, Eğer eliniz çok gevşekse 4,5 numara şiş de kullanabilirsiniz. İpim Gazal'ın Rock'n'Roll ipi 115 metre uzunluğunda. İlmeklerimi attım. 90 tane ilmeğimi attım. Sizler de bedeninize göre 90 ilmek atabilirsiniz. Benim örmüş olduğum 38 beden, yani M beden için arkadaşlar, medium. Şimdi arka yüzde ilmekleri bir ters bir düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi sıra başında ters olarak öreceğim. Daha sonra örmeden alacağım. Sonraki sıralarda sadece başlarken bu ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örüp gelelim. Arka yüzde bir sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Bu kazağımda farklı bir lastik uygulaması yapacağım. Tekstil tipi lastik öreceğim. Şimdi bu sırada ters ilmekleri ters örüyoruz. Düz ilmekleri ise şu şekilde alttan sağ şişimi geçirip çeviriyorum. İlmeği düz örüyorum. Ters ilmekleri ters, düzleri örerken alttan ilmeğin içerisine girip çevirip ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, daha sonra düz ilmeğin içerisine alttan girip çevirerek düz olarak örüyoruz. Daha önce de ördüyseniz kolaylıkla örersiniz. Ben bu başlama tekniğini çok seviyorum. Hazır örgü gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu kazağımda da bunu uygulamak istedim. Tersleri ters örüyoruz. Düz ilmekleri içerisine girip düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğin içerisine alttan girip ilmeği çevirip düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde örüp gelelim. Sıramı tamamladım. En son ilmeğimi düz olarak örüp sıramı bitirmiş oldum. Şimdi diğer yüze geçiyorum. Burası bizim arka yüzümüz. Şimdi ilmekleri farklı alacağım arkadaşlar. Onu nasıl alıyorum size göstereyim. Ters ilmekleri şu şekilde arkadan alıp ters olarak örüyoruz. Düzleri normal örmüş olduğumuz gibi düz olarak örüyorum. Sadece ters ilmeklerin alış yönü arka yüzde farklı. Düzleri bildiğimiz gibi, ters ilmekleri arkadan. Düz ilmekleri bildiğimiz gibi örüyoruz. Ters ilmekleri arkadan ilmeğin içerisine girip ters olarak örüyorum. Arka yüzü bu şekilde örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği bildiğimiz gibi ters örüyoruz ön yüzde. Düz ilmeği de ilmeğin içerisine batıyorum. Normal örmüş olduğum gibi değil de ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Tersleri bildiğimiz gibi, düz ilmekleri ilmeğin içerisine batarak örüyoruz. Ters ilmekleri ters, düzleri ilmeğin içerisine batarak. Ön yüzde ise bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Farklı bir lastik uygulaması yapmış oluyoruz. Sizler istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Bu lastiği örmek zorunda değilsiniz.
Toplamda 8 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra 8 sıra sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Herhangi bir model yapmayacağız. Dediğim gibi arka yüzü örerken ters ilmekleri farklı alıyoruz. Ön yüzde ise düz ilmekleri farklı örüyoruz. İlmeğin içerisine batıp düz olarak örüyorum. Tersleri bildiğimiz gibi, düz ilmekleri ilmeğin içerisine batarak örüyoruz. Şimdi lastik kısmını 8 sıraya tamamlayıp daha sonra şişimizde olan 90 ilmeğimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak biraz ilerleyip gelelim. Ön parçamı kol altına kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Arka yüzde sıralarımızı sayarsak 84 ilmeğimiz oldu. Ben şöyle santim olarak da ölçüsünü vereyim. Çünkü elimizin sıkılığına göre ölçüler değişiklik gösterebilir. Kol altına kadar daha uzun yapmak isterseniz kendi bedeninize göre daha fazla örebilirsiniz. Benim için bu uzunluk yeterli. 37 santim arkadaşlar. 84 sıra 37 santim. Şimdi kol oyuntusu için küçük bir oyuntu yapacağım buraya. Önce 3 ilmek keseceğim. Daha sonra 2. Sonra da yine 2 ilmek keserek kol oyuntusu yapacağız. Kesimleri şöyle yapıyorum. İlk ilmeği aldım. Şimdi ilk önce 3 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 3 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi sıramızı düz örerek tamamlayalım. Bu kenardan da 3 ilmek keseceğiz. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Bu kenarda da 3 ilmek keseceğim. Arka yüzde kesimleri daha farklı yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeği şişe taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 bir ilmek daha kesiyorum. 3. Şimdi sıramızı arka yüzde ters örüyoruz. Yine aynı şekilde kesimlerimizi 3 ilmek kestik. Daha sonra 2 ilmek keselim. Ön yüzde ve arka yüzde göstermiş olduğum gibi kesimlerimizi yapalım. Tekrar 2 ilmek keserek toplamda 7 ilmek her iki kenardan da kesmiş olalım. Küçük bir oyuntu yapmış olacağız. 3, 2, 2 olarak kesimlerimizi yapalım. Bu benim ön parçam. Ön parçamı yakasına kadar kestikten sonra, kol oyuntusunu yaptıktan sonra yakasına kadar yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğim. Ben arka parçamı da örüp hazırladım arkadaşlar. Ön parçamız bu şekilde. Arka parçamızda da anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Ön parçanın birebir aynısı. Yine 90 ilmekle başlıyoruz. Lastik kısmını göstermiş olduğum gibi örüyoruz. Yine arka parçamızı da kol altına kadar 84 sıra ördüm. Burada yine aynı şekilde 3 2 2, burada da 3 2 2. Ön parçada nasıl kesim yaptıysak arka parçada da birebir aynısını yapıyoruz. Bu parçamızı da yine arkadan ense kısmına kadar örmemiz gerekecek. Ben örüp hazırladım. Sizler de bu şekilde örerek hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben arka parçamı bir kenarda bırakıyorum. Ön parçamı yakasına kadar öreceğim. Yakasını nasıl kesiyorum sizlere göstereceğim. Kol oyuntusunu yaptıktan sonra yakasına kadar hem kaç sıra hem de kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Yaka oyuntusunu birlikte keseceğiz. Şimdi ben yakasına kadar örüp geliyorum. Kol kesimlerini 3 2 2 yaptıktan sonra santim olarak ölçüsünü vereyim. 7 santim kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle
sıra sayısını da vereyim. En son kesim yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra. Birkaç sıra fazla örerseniz sıkıntı da olmaz. Şimdi ilmekleri şu şekilde ayırdım. 30 ilmek buraya, 30 ilmek buraya, ortada ise 16 ilmeğim var. Şişimizde toplamda 76 ilmeğimiz var. Şimdi ilmeklerimizi düz örerek gelelim. 30 ilmeğimizi ayraç kısmına kadar düz olarak örelim. Yaka kesimine başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayraç kısmımıza kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. 30 ilmeğimi ördüm. Ayracımı çıkardım. Şimdi diğer ayraca kadar ilmeklerimizin hepsini keseceğiz. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmekleri çok gevşek bırakmadan, çok da sıkmadan kesimlerimizi yapalım. Toplamda 16 ilmeğimizi bu şekilde gösterdiğim gibi kesip gelelim. Bir ilmeğim kaldı. Ayracımı çıkarıyorum. Bu ilmeği de kesmem gerekiyor. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi 16 ilmeği yakası için bu sırada kesmiş oldum. Ön yüzü düz örerek tamamlayalım. Daha sonra arka yüzü ters örerek burada tekrar kesim yapacağız. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Şimdi 4 ilmek keseceğim. Şöyle arkadan ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 4 4 3 2 olarak kesimlerimize devam ediyoruz. Şimdi yine ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü ördüm. Arka yüzde sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ben şöyle ilmeğimi çeviriyorum arkadaşlar. Düzgün olsun şu kısım diye ilmek alırken. Yine ilk ilmeği aldım. Bu defa 3 ilmek keseceğim. 1 2 bir ilmek daha kesiyorum. 3. Şimdi daha sonra 2 ilmek keselim arkadaşlar. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayalım. Gösterdiğim gibi 2 ilmek keselim. Tekrar ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Yaka kesimlerimizi şu şekilde yaptık. 30 ilmek kenarlarda vardı. 16 ilmek tam orta kısımda vardı. Önce 16 ilmeğimi kestim. 4 3 2 2 olarak kestim. Yani toplamda 11 ilmek kesmiş olduk. Şimdi şişimizde 19 ilmeğimiz var. 19 ilmekle omuz kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Toplamda 21 santim olana kadar öreceğim. Sizler de kendi bedeninize uygun örebilirsiniz. Benim için 21 santim yeterli olacak. Şöyle göstereyim. Şu an 14 santim örmüşüm. Bir 7 santim daha öreceğim. 7 santim omuz kısmına kadar öreceğim. İlmeklerimi kesmeyeceğim. İlmek tutucuya geçireceğim. Şimdi ben burayı nasıl kesiyorum onu da göstereceğim, diğer tarafı. Bu kısmı ön yüzde örerek kesmiştik. Şimdi ben ipimi bağladım. Şu kısmın kesimini de göstereyim. Bu kısmı farklı kesiyorum. Arka yüzde kesim yapacağım. Diğer tarafı ön yüzde kesmiştim. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 1. Tekrar ilmeği şişe takıyorum. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. 2
3, 4. Daha sonra 3 ilmek, 2 2 olarak kesimlerimizi yapacağız. Niye bu kısmı böyle kestim? Şu şekilde düzgün bir görüntü olması için arkadaşlar, daha sonra yakasından ilmek çıkaracağımız için ilmekleri çıkarırken düzgün bir şekilde çıkarmak için kesimleri de bu şekilde yapıyorum. Bu kısmı omuz kısmına kadar dediğim gibi 20-21 santim. Burayı da 4 ilmek kestik. 3, 2, 2 keserek yine bu kısmı da diğer omuza kadar kaç sıra ördüyseniz burayı da o şekilde örüp ön bedenimizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Daha sonra arka bedenimizin kesimlerine geçeceğiz. Şimdi ben o kısma kadar örüp geliyorum. Ön bedenimizi omuz kısımlarına kadar ördüm. İlmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Bu şekilde bir yuvarlak yaka oyuntusu oluşturmuş olduk. Şöyle ben yine de size tekrardan ölçüsünü vereyim. Şu kısımdan ilk kesmeye başlamış olduğumuz kısımdan 21 santim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de bedeninize uygun bir şekilde örebilirsiniz. Birkaç santim fazla ya da eksik örebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz hırka ya da kazağın tam bu kol yerine ölçerek kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arka bedenimizi örmeye geçelim. Arka bedenimizi ön bedende olduğu gibi koltuk altına kadar ön bedeni kaç sıra ördüyseniz arka bedeni de aynı sırada örmemiz gerekiyor. Kesimleri de aynı şekilde yapıyoruz. 3 2 2 olarak her iki tarafta kol oyuntusu için küçük bir oyuntu oluşturuyoruz. 3 2 2 olarak 7 ilmek kesiyoruz. Arka bedenimizin yakasına kadar daha fazla örüyoruz ön bedenden. Çünkü ön bedenin oyuntusu daha derin, arka bedeninki ise o kadar derin olmayacak arkadaşlar. Şöyle sayarak göstereyim. Hem ilmek sayısını hem de santim sayısını vereyim. İlk sıradan şöyle kesmiş olduğumuz sıradan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. İlk kestiğimiz sıradan sonra 40 sıra örüyoruz. Şimdi ilmeklerimi de şu şekilde ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Her iki kenarda 27 ilmeğimiz var. 76 ilmeğimiz kalmıştı. Kol oyuntusunu yaptıktan sonra 76 ilmekle 40 sıra örüp 27 ilmek burada, 27 ilmek de bu kenara ayırıyoruz. Orta kısmı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 ilmek ayırdım. Önce 22 ilmeğimizi keseceğiz. Ayraç kısmına kadar düz örerek geldim. Şuranın ölçüsünü vermedim arkadaşlar. Onu da vereyim. Şöyle ilk kesmiş olduğumuz sıradan sayarsak 16, 15, 16 sıra kadar örüyoruz. Yani ilk kesim yaptığımız yerden sonra ölçüyü veriyorum çünkü herkesin sıra sayısı eşit olmayabiliyor arkadaşlar. Yani 16 santim kadar örelim. Şimdi ayracımı çıkardım. Ortada olan 22 ilmeği keselim. Aynı ön yüzde nasıl kestiysek arka yüzde de o şekilde keseceğim. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu kenarda 27 ilmeğimiz var. Ortada olan 22 ilmeğimizi kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek bu şekilde kesiyorum. Ayraç kısmımıza kadar ilmeklerimizi
keselim. Ayracımıza kadar ilmeklerimi kestim. Burada bir ilmeğim var. Ayracımı çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de keseceğim. Bir ilmek düz örüp üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi şişimizde olan ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüp gelelim. Tekrar kesim yapacağız. Ön yüzü örüp arka yüzü örüp yine yaka kısmına kadar geldim. Burada yine keseceğim. İlk önce şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek sayalım. Bu 19 ilmeğimizi kesmeyeceğim. Ön bedenimizde de 19 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8. Bu 8 ilmeğimizi keseceğiz. Önce 3 ilmek keseceğim. Daha sonra 3 ilmek keseceğim. 2 ilmek kesip tamamlayacağım. Şimdi önce 3 ilmeğimizi keselim. İlmeğin yönünü çeviriyorum arkadaşlar ben burada. Şöyle bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 3. Şimdi ilmeklerimizi örelim. Ayracımı buraya taktım karıştırmamak için. Ayraçla devam ediyorum. Yine ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Tekrar 3 ilmek keselim. Ön yüzü ve arka yüzü örüp geldim. Sondaki ilmeği düz örüyorum ve şu şekilde ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Şimdi tekrar 3 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 2 burada 2 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Evet. 2 ilmek. Pardon. Bir ilmek daha kesiyorum. 3. Yani 3 3 burada ayraçtan önce de 2 ilmek keseceğim. Şimdi ayracımı çıkarayım. Yine ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Şimdi 2 ilmek keseceğim. Şişimde 19 ilmeğim kalacak. 1 2. Tekrar ön yüzü ve arka yüzü tamamlayalım. Şişimizde 19 ilmek kaldı. Artık kesim yapmayacağız bu kenarda. Artık kesim yapmadan bir sıra ön yüzde bir sıra arka yüzde öreceğim arkadaşlar. Ön bedenimizde ilk kesim yaptıktan sonra 48 sıra örmüşüm. Şu an 46 sıra. 2 sıra daha örersem her iki bedende, ön beden ve arka bedende sıra sayısı eşit olmuş olacak. Sizler de kaç sıra ördüyseniz ön bedeni, arka bedeni de aynı sırada örmeniz gerekiyor. Şimdi ben bir sıra ön yüzde bir sıra arka yüzde örüp ipimi keseceğim. Diğer tarafa bağlayacağım. Sol tarafı tamamladım. İpimi de kestim. Ön bedeninin uzun bırakmıştım arkadaşlar. Ön bedeni uzun kesmiştim. Daha sonra omuzlarından tığ yardımıyla birleştireceğiz. Şimdi diğer omuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde şu şekilde kesiyorum. Burada örerek kesmiyorum. Arka yüzde olduğumuz için 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3. Burada kesimleri bu şekilde yapıyoruz. Ön bedende de örerken göstermiştim. Şimdi daha sonra tekrar 3 ilmek 2 ilmek kesip sıra sayımızı 48 sıra sayısına örerek tamamlayacağız. Her iki tarafı da eşitleyeceğiz. Bu omzumuzu da örelim. Daha sonra omuz kısımlarından birleştirip omuz kısmına kadar bu tarafı da örelim arkadaşlar. Tığ yardımıyla omuz kısımlarından birleştirip yakasını örmeye geçebiliriz. Arka parçamızın
yaka oyuntusunu da bu şekilde örerek tamamlamış oldum. Şimdi arka parçamızın üzerine ön parçamızı bu şekilde yerleştiriyorum. Önce bu omzumuzu birleştirelim. Ön parçamızı arkaya doğru çevirelim. İlmek tutucudan ilmekleri şişe geçirdim arkadaşlar. Tığ yardımıyla birleştireceğim. Şu şekilde arka yüze geçtikten sonra tığ yardımıyla örerek birleştiriyoruz. Önce arka bedenden, daha sonra da önde duran bedenden birer ilmek alıp örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bu şekilde bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alarak ilmeklerimizi birleştirelim. Daha sonra yakasından ilmek çıkarıp yakasını öreceğim. İlmeklerimizi çok sıkmayalım, çok da gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Omuz kısmında çekme yapmasın. Bu şekilde tığ yardımıyla bütün ilmeklerimizi gösterdiğim gibi birleştirip gelelim. Omuz kısmımızı birleştirmiş oldum. Şimdi yakasından ilmeklerimizi çıkaralım. Şöyle bu omza da ilmek tutucuyu geçirdim. İpimizi şöyle ön bedeni çevireyim. Ön bedenimizin arkasına bağlayalım. Sağ omzumuzun köşe kısmına ipimizi bağladım. Şimdi ilmek çıkarmaya geçiyorum. Büyük boşluklardan ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Şöyle 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra 2 büyük boşluğun ortasındaki küçük boşluktan bir ilmek. Şimdi büyük boşluktan 1 2 ilmek büyük boşluktan çıkarıyoruz. Daha sonra 2 büyük boşluğun ortasındaki küçük boşluktan 1 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra 2 büyük boşluğun ortasındaki küçük boşluktan ilmeklerimizi çıkararak devam ediyoruz. Daha sonra kestiğimiz yerlerden 2 ilmek kestiysek üzerlerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Buralardan hepsinden birer tane çıkararak ilerliyoruz. Toplamda kaç ilmek çıkardığımı çıkardıktan sonra söyleyeceğim. Ön bedenden 70 ilmek çıkardım yaka kısmından. Şimdi tam birleştirme çizgisine kadar geldim. Arka bedenimizden göstermiş olduğum gibi ilmeklerimizi çıkaralım. 48 ilmek de arka bedenden çıkarmış oldum. Toplamda 118 ilmeğim oldu arkadaşlar. 118-120 ilmek olabilir. 1-2 ilmek fazla ya da eksik olması sorun olmaz. Şimdi lastik kısmımızı nasıl ördüysek yaka lastiğini de aynısı gibi öreceğim arkadaşlar. Arka yüzde bir ters bir düz örerken ters ilmekleri farklı almıştık. Ön yüzde ise düz ilmeklerin içerisine batarak örmüştük. Şimdi ilk ilmeği ben şöyle başlarken ters olarak örüyorum. Daha sonra sondaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Şimdi bir ilmek düz örelim. Arka yüzde düzü bildiğimiz gibi örüyoruz. Bir ilmek düz. Ters ilmeği ise şu şekilde çapraz bir şekilde alıyoruz. Arka yüzde tersi bu şekilde. Düz ilmeği normal düz örer gibi örüyoruz. Ters ilmeğimizi şu şekilde arkadan ilmeğin içerisine giriyoruz. Düz ilmeği bildiğimiz gibi. Zaten başlarken göstermiştim arkadaşlar nasıl ördüğümüzü. İsterseniz videoyu başa alıp
tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi yaka lastiğimizi de aynı kol lastiğimiz gibi 2, 4, 6, 7, 8. 7-8 sıra örüp kesim yapmaya geçelim. Yakamızı 2, 4, 6, 7 sıra ördüm. Ön yüzde kesiyorum arkadaşlar. Nasıl kesiyorum onu göstereyim. Düz ilmeğimi yine aynısı gibi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeğimi ters örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimizi ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde kesimlerimize devam edip ilmeklerimizi tamamlayalım. Ben zaten keserek geldim arkadaşlar. Şimdi omuz kısmını birleştireceğiz. Şimdi ben ilmekleri tamamlayıp geliyorum. Yakada olan ilmeklerimizi kestikten sonra omuzdaki ilmekleri ilmek tutucudan çıkardım. Bu omzumuzu birleştirdiğimiz gibi birleştirelim. Ön bedeni şöyle arkaya çeviriyorum. Arka yüze geçip bu kenarda bıraktığımız uzun ipimizle omuz kısmında olan ilmekleri birleştiriyoruz. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan alarak bütün ilmekleri birleştirelim. Daha sonra şu örmüş olduğumuz yakanın birleştirilmesini de göstereyim. Şöyle bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek arkadaki şişten alarak ilmekleri bu şekilde birleştirip gelelim. İlmekleri birleştirdim. Şimdi şu şekilde bu yaka kısmındaki kenar ilmeklerinin arasına batıp yine tığ yardımıyla birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde ipim biraz kısa gelecek arkadaşlar. Devam etmek için tekrardan ip bağlayacağım. Bu şekilde bu yakasının bu kısmını da birleştirelim. Daha sonra kolları örmeye geçebiliriz. Omuz kısmının birleştirmesini tamamladım. Burada olan iplerimi daha sonra keseceğim arkadaşlar. Aralardan gizleyip temizleyeceğim. Şimdi kolumuza geçelim. Ben tek kolu ördüm arkadaşlar, ön çalışma olması için. Her iki kolda aynı olduğu için ben bir tanesini ördüm, diğerini birlikte öreceğiz. Şu şekilde önce bilgisini vereyim. Her iki parçadan da kol oyuntusundan başlayıp ilmek çıkarıyoruz. 39 ilmek bu kenardan, 39 ilmek de bu parçadan, toplamda 78 ilmek çıkarıyoruz. Şu şekilde kesimler yapacağız. 10 sıra örüp her iki kenardan birer ilmek kestim. Tekrar 10 sıra ördüm. Yine birer ilmek kestim. 10 sıra ördüm. Her iki kenardan da birer ilmek kesiyorum. Yani 2, 4, 6, 3 ilmek buradan, 3 ilmek de bu kenardan keserek toplamda 6 ilmek kesmiş oldum. Tekrar 10 sıra ördüm en son kesim kısmından sonra. Daha sonra yakasını örmüş olduğumuz gibi bir ters bir düz olarak yine örmüş olduğumuz lastiğin aynısını uyguladım. Fakat ters ilmeklerimize denk gelecek şekilde kesimler yaptım. Toplamda 10 tane ilmek kestim. O kısma gelince tekrar göstereceğim. Şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya geçelim. Kol kesimine başladığımız kısımdan ilmeklerimi almaya başlıyorum. Şu şekilde ilk ilmeği çıkarıp yine 5 numaralı şişime geçiriyorum. Hemen 3 ilmek kesmiştik burada. Kesmiş olduğumuz ilmekler belli zaten. Oralardan hemen ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra 2 ilmek kesmiştik. 2. Buradan da 2 ilmek çıkardım.
Tekrar 2 ilmek kesmiştim. Kesmiş olduğumuz ilmeklerin tepesine batarak ilmekleri çıkarıyoruz. Şimdi şöyle kenarlarda 2 büyük boşluğumuz var arkadaşlar. Örerken bir büyük boşluğun içine batıyorum. Daha sonra tekrar büyük boşluğun içine batıp ilmek çıkarıyorum. Daha sonra 2 büyük boşluğun ortasında olan şurada bir küçük boşluk var. Ona batıp bir ilmek çıkarıyorum. Büyük boşluk, büyük boşluk, küçük boşluk. Bu şekilde toplamda 39 ilmeğimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Fazla çıkarmayalım. 1-2 ilmek eksik olabilir. Fakat çok fazla çıkarmamaya dikkat edelim ki marollama olmasın. Şimdi 2 ilmek büyük boşluktan, 1 ilmek küçük boşluktan çıkararak ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Şimdi bütün ilmeklerimi gösterdiğim gibi çıkardım. Şişimde 79 ilmeğim var. 78 ilmeğim var. 39 ilmek bu kenardan, 39 ilmek de bu kenardan çıkardım. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örelim. Göstermiş olduğum gibi arkadaşlar 10 sırada bir bu şekilde ayraç taktığım kısımlardan kesim yaptım. Lastik kısmına kadar gelelim. Aralarda nasıl kesiyorum onu göstereceğim. Lastik kısmına kadar örüp geliyorum. Hırkamızın bu kolunu tamamladım. Diğer kolunda göstermiş olduğum yerlerde kestim. 78 ilmekle başlamıştık. 6 ilmek kesince 72 ilmeğimiz kaldı. Şişimde şu an 72 ilmeğim var. Bir ters bir düz olarak örmeye geçiyorum. Hem de tekrardan 10 ilmek keseceğim. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İlmeğin içerisine batarak örüyorum. Sizler normal lastik örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şu şekilde ilmeğin içine batarak örüyorum. 5 ilmek ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğe denk getiriyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimi kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp şöyle 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğime denk getiriyorum. 3 ilmek kesmiş oldum. 1 2 3 4 5 tekrar bir ilmek daha kesiyorum. Bu şekilde keserek bu sırada 10 ilmek eksiltelim. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Yaka ve kol lastiklerini nasıl ördüysek o şekilde örüp tamamlayalım. Şimdi ben bu kolumda tamamlayıp geliyorum. Dikiş kısmını nasıl yapacağım onu göstereceğim. Hatta arkadaşlar şimdi ben göstereyim dikiş kısmını nasıl yapıyorum. Dikiş kısmını şu şekilde yapıyorum. Kenarlardaki iki parçanın kenarındaki son ilmeklerin arasına girerek dikiyorum şu şekilde. En son ilmeğin arasına girerek dikişimizi ön yüzde yapıyoruz. Ben diğer tarafın birleştirmesini tamamladım. Bu tarafı da tamamlayıp daha sonra gül yapımını göstereceğim. Şimdi tamamlayıp gelelim. Kazağımızın kenar dikişlerini yaptım. Şöyle göstereyim. Yaptıktan sonra güllerini yapıp
Ben diktim arkadaşlar. Sabitledim daha doğrusu. Daha sonra şuralardan da ince iple yine kendi ipini incelterek tutturacağım. Toplamda 6 tane gül yapacağım. Ben 4 tanesini yaptım. Bir tanesini de sizinle birlikte yapalım. Önce zincir çekerek başlıyoruz. Bu arada 3 numaralı tığ kullanıyorum. Bir zincir çekip sabitledikten sonra daha sonra gevşek olarak, yani şöyle biraz bol bırakıyorum. 30 tane zincir çekeceğim. Yirmi sekiz, 29, 30. 30 tane zincirimi şu şekilde çektim. Çok zincirlerimi sıkmadan gevşek bırakarak çektim. Daha dolgun ve büyük olmasını istiyorsanız fazla zincir çekebilirsiniz. Zincirlerimi çektikten sonra 7 tane tekrar zincir çekeceğim. Fakat bu şekilde bol olarak değil, normal sıkıştırarak 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektikten sonra doluyorum. Hemen dibindeki büyük zincirin içerisine batıyorum. Şu şekilde battıktan sonra uzatıyorum. 1, 2. 2 kere de çıkıyorum. Tekrar dolama yaptım. Aynı boşluğa batıyorum. Yandaki zincire geçmiyorum. Yine aynı boşluğa batıp bu şekilde uzatıyorum. Yine 1, 2 kere de çıkıyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine batıp uzatıp 2 kere de çıkıyorum. Bir boşluğun içerisine 3 kez batacağız. Tekrar doladım. Şimdi yandaki boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa da aynı şekilde 1, aynı boşluğa batıyorum. 2, tekrar üçüncü kez battım. Üçer üçer bütün zincirleri bu şekilde dolduruyoruz. Doladım. Yandaki boşluğa geçtim. Buraya da aynı şekilde 3 kez batacağım. 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bütün boşluklara batarak ilerleyelim. Bütün ilmekleri üçer kez batarak bu şekli veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra kıvırarak arkadan birleştiriyorum. Arkasını çevirip şöyle kıvıra kıvıra arkadan birleştiriyorum. Daha sonra istediğim yere sabitleyip dikeceğim. Şimdi ben bütün gülleri tamamlayıp dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Bütün hepsi kıvırarak dikiyorum. Diktikten sonra istediğim yere sabitleyip dikeceğim arkadaşlar. Şimdi bütün gülleri örüp geliyorum. Kazağımı tamamladım arkadaşlar. Gül yapımını göstermiştim. Güllerin arasına da bu şekilde fırfır ekledim arkadaşlar. Yine aynı şekilde gülleri ördüğümüz gibi örüyoruz. Bu defa 90 ilmekle başladım. Gülleri nasıl ördüysem bu kısmı da aynı şekilde örüp bu şekilde güllerin arasından geçirerek diktim. Böyle görüntüsü daha güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde içime daha çok sindi. Kazağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Dikişlerini yaptım. Kalan iplerimi temizleyip kazağımızı tamamladım. Çok şık, çok güzel bir kazak oldu. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası zaten biliyorsunuz düz örgüden oluşuyor.
Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.